Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir elbise dikeceğiz. Onun için ben önce kumaşımı 4'e katladım ve serdim. Şu anda kumaşım 4 kat. Kumaşın üzerinde de düzgün bir çizgi çizmiştim. Şimdi o çizgiden aşağıya doğru 3 santim işaretledim. Ve çizginin üzerinde de 9 santim işaretliyorum. Şimdi bu noktaları birleştiriyorum. Burası bizim yaka oyuntusu. Şimdi 9 santimden sonra tekrar 9 santim omuzu işaretledim ve omuzu 2 santim aşağı düşürüyorum. Ve omuzu şimdi düzgün bir şekilde çiziyorum. Şimdi omuzdan aşağı 22 santim işaretliyorum. Ve bu 22 santimi de paralel bir şekilde çiziyorum. Tekrar omuzdan aşağıya doğru 42 santim 10 uzunluk işaretliyorum. Bu 42 santimi de paralel çiziyorum. Şimdi bu çizginin üzerinde 23 santim işaretliyorum. Bu beden çizgisiydi. Bel çizgisinin üzerinde de 20 santim işaretliyorum. Ve bu iki çizgiyi de birleştiriyorum. Normal cetvel de kullanabilirsiniz birleştirmede. Şimdi riga cetveli ile kol oyuntusunu çiziyorum. Kol oyuntusunu çizdikten sonra çizdiğim yerden kesiyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüş ve önerilerinizi de yorum kısmına yazabilirsiniz. Birini arka parça olarak kabul ediyoruz. Birini de ön parça olarak kabul ediyoruz. Şimdi ön parça olan ön ortasından 5 santim aşağı işaretleyip çiziyoruz. Ve yaka oyuntusunu tekrar çiziyorum. Bu ön parça için, yani bu bizim ön parça. Omuzlardan da 1 santim düşürüyorum. Şimdi önce omuzu kesiyorum. Omuzdan sonra yakamızı kesiyoruz. Yani yaka oyuntusunu kesiyoruz. Ve kol oyuntusundan da 1 santim kadar içeriye doğru kaydırıyorum. 1 santim kaydırmayı kol oyuntusunun bu kısmında yapıyorum daha çok. Arka ortasından da 11 santim işaretliyorum. Ve işaretlediğim bu 11 santimi kesiyorum. Şimdi ön parça için pervaz keseceğim. Pervazı biraz geniş kesiyorum. Yaka pervazını bu şekilde keserseniz daha düzgün olur. Ben pervazı biraz geniş kestim. Yani pervazı geniş tutacağım. Şimdi arka yaka oyuntusu için pervaz kesiyorum.
Arka ortasını da aynı şekilde kesiyorum. Ben pervazları biraz daralttım. Tam kol oyuntusuna gelmesin diye. Şu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra böyle yaka oyuntusunu diktim. Şimdi makasla çıt atıyorum ki kolay dönebilsin. Ve ön pervazını çevirdik. Şimdi sıra geldi arka pervaza. Arka pervazı da yerleştirdikten sonra dikiyorum. Ve diktikten sonra aynı şekilde yaka oyuntusuna makasla çıt işaretini atıyorum. Kolay dönsün diye. Bu şekilde pervazları çevirdim ve ütüledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kumaşımı dörtte katladım ve serdim. Kumaşın üzerinde de düzgün bir çizgi çizdim. Bu çizgiden aşağıya doğru 16 santim işaretliyorum. Ve bu 16 santimi de paralel uzatıyorum. Bu çizginin üzerinde de 16 santim işaretliyorum. Bu kol genişliği olacak. Yani kolun en geniş yeri 16 santim. Ve kol boyunu 45 santimden işaretliyorum. Kol ucunu da yani bilek genişliği de 16 santimden işaretledim ve işaretlediğim bu noktaları birleştiriyorum. Şimdi kolun tepe kısmından 2 santim bu tarafa doğru kaydırdıktan sonra birleştirdim üst çizgiyi. Bu çizginin tam ortasını buluyorum. Önce ölçüyorum ve ortasını buluyorum. Bu orta noktasına göre kol şeklini vereceğim. Ve şimdi kolu kesiyorum. Kolu kestim ve tepe noktasını işaretledikten sonra bir tarafını arka, bir tarafını da ön kabul ediyorum. Ön olan tarafı biraz içeriden yine alıyorum. Ön tarafı olduğunu belirlemek için işaret atıyorum. Ben kolu kol oyuntusuna göre biraz geniş kestim ki büzgü yapayım. Şimdi o büzgüleri işaretledim ve büzgüleri yaptım. Tam tepe noktasına yaptım. Şimdi her iki bedeni yüz yüze bakacak şekilde yerleştirdim ve omuzları birleştireceğim. Omuzlarını diktikten sonra kollarını dikeceğim. Omuzları diktik. Şimdi kolu yerleştiriyorum. Kolu yerleştirirken tepe noktasını tam omuz dikişine getiriyorum. Ayrıca ön taraflarına da dikkat ediyorum. Öne gelecek tarafı ön tarafa getiriyorum. Yani ön bedene getiriyorum.
Aynı şekilde ikinci kolu da yerleştiriyorum. Kolu yerleştirirken tepe noktasına ve ön tarafa gelen kısma dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kollarını ve yanlarını birleştireceğim. Elbisenin yanlarını birleştirdim. Şimdi eteğini dikeceğiz. Eteği için belli bir ölçü vermiyorum. Sadece ikinci parçayı her zaman birinci parçadan yarısından fazla kesin. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ve eteğini de diktik. Bütün parçaları birleştirdik. Elbisemiz bitti. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kol uçlarını da diktim. Etek uçlarını da diktim. Kollarına ben lastik geçirdim. Şimdi onu size göstereceğim. Kol ucunu diktikten sonra 7 santimden işaretledim ve lastiği yerleştirdim. Biraz çekiştirerek diktim. Her iki kolunu da aynı şekilde. Arka tarafına şöyle bacık bağladım. Aslında buraya düğme de yapabilirsiniz veya çıt çıt da yapabilirsiniz. Agraf da takabilirsiniz. Bel kısmına da lastik geçirdim aynı şekilde. Dikiş paylarının üzerine yerleştirdim ve çekiştirerek diktim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.